dr.jb Klinik'ten herkese merhabalar. Ben Doktor Mustafa Behram. Ben Doktor Çağla Jasmin Deliorman. Bugün ne anlatacağız hocam? Bugün SSV'de anlatalım. SSV'de. Sezeryan sonrası normal doğum. Sezeryan sonrası vajinal doğumu bugün sizlere anlatacağız. Ama anlatmadan önce biz sezeryan sonrası normal doğumdan, vajinal doğumdan neden korkuyoruz? Onu şimdi size ekranda anlatmaya çalışacağım. Biz sezeryan sonrası vajinal doğumdan neden çekiniyoruz? Neden korkuyoruz? Çünkü ikinci gebeliğinde ya da sonraki gebeliğinde eğer öncesinde sezeryan olmuşsa biz sezeryanda rahme, uterusu buradan kesip bebeği çıkardığımız zaman bu dokunun iyileşmesi belli bir süre alıyor. Ve ne kadar iyileşirse iyileşsin eskisi gibi olmuyor. Eski gücünde, eski dayanıklılığında olmuyor. Sonraki gebeliğinde gebelik haftası ilerledikçe burada basınç artışı oluyor, gerginlik oluyor ve rüptür dediğimiz bizim rahmin burasının yırtılmasından korkuyoruz. O yüzden sezeryan sonrası vajinal doğumlarda biz anne adayımızı çok yakından sıkı takip etmeliyiz ve öyle koşulları hazırlamalıyız ki en geç 15 dakikada olumsuz bir durum olursa hemen sezeryana alma imkanlarımız, koşullarımız hazır olsun. Bizim yakından takip ettiğimiz yer, işte korktuğumuz yer burası. Burada basınçla beraber, gerginlikle beraber bir yıltırma, bir rüptür olur mu? En çok merak ettiğimiz konu. Şimdi sezeryan sonrası vajinal doğumlarda %1 eski sezeryan yerinde yırtılma, rüptür riski var. O yüzden biz sezeryan sonrası vajinal doğuma karar verdiğimizde iki şeye mutlaka çok dikkat edeceğiz. Bir, doktorumuzla konuşacağız. Doktorumuz çünkü başından sonuna kadar bu sürecin yanınızda olmak zorunda. İki, olası aksilik durumunda 15 dakika içerisinde eğer orada biz yırtıktan şüphelenirsek sizi acilen ameliyata alma koşulları hazır olmak zorunda. Sezeryan sonrası vajinal doğumların %70 başarısı var. %70 başarısı var ama bizim için çok önemli olan bir şey var. Daha önceki sezeryanını neden oldun? Daha önceki sezeryanında sezeryan kesiyerin nereden oldu? Şimdi ben biraz önce gösterdim. Daha önceki sezeryanın eğer bu alt segmentten olduysa tamam, sezeryan sonrası vajinal yoldan doğurabilirsin. Ama önceki sezeryanın alt segmentten değil de şu şekilde vertikal olduysa, bu şekilde vertikal olduysa işte daha riskli bölgeye giriyorsun. Eğer sen sezeryan doğum yaptın ama öncesinde bir tane vajinal doğumun var, bir tane normal doğumun var. Daha rahat doğurursun. Sezeryan sonrası daha rahat doğurursun. Bunların hepsi doktorunla beraber karşılıklı konuşarak bir risk hesaplaması yapılıyor ve tam uygun hasta, uygun anne adayı belirlenip o zaman biz karar veriyoruz. Diyoruz ki tamam diyoruz, sen sezeryan sonrası vajinal yoldan doğum yapabilirsin. Çünkü öyle bir şey ki biz 40. haftaya kadar bekledik. Sancıların başlamadı. Dışarıdan sancı da veremiyoruz. Suni sancı da veremiyoruz. İndikleyemiyoruz. Niye indikleyemiyoruz? Burayı yırtmasından korkuyoruz. O yüzden bizim burada sezeryan sonrası vajinal doğumda en önemli olan şey uygun anne adayını seçmemiz. Uygun anne adayında da nelere dikkat ediyoruz? Annemizin kilosuna dikkat ediyoruz. Bebeğimizin kilosuna dikkat ediyoruz. Daha önce neden sezeryan olmuş? Ona dikkat ediyoruz. Mesela Mustafa Hocam, burada ben araya gireyim. Tabii ki. Diyelim ki kilolu bir bebek vardı önceki gebeliğinde. Evet. Ondan dolayı sezeryan oldu. Sezeryan oldu. Ama bu gebeliğinde vajinal doğuma uygun bir kiloda bebeğimiz, o zaman vajinal yoldan doğum yapabilirsin. Ama diyelim ki darlık vardı. Ama önceki gebeliğinde çatı muayenesi yaptık. Darlık var. Dedik ki bu pelvisten, bu annenin pelvisinden bebek geçmez, bebeğin kafası geçmez dedik. O zaman sen bu sezeryan sonrası vajinal doğum yine doğuramazsın.
O pelvik yapı devam ediyor. O yüzden bunları ayarlamak, bunları sormak, doktorunla beraber kararlaştırman gerekiyor. Ona göre uygun anne adayını seçeceğiz ve ona uygun olarak da sezaryen sonrası vajinal doğuma karar vereceğiz. Peki Mustafa Hocam, Evet. sezaryenle doğum yaptık. İstemeden bebek kalp atışları bozuldu. Herhangi başka bir sebepten dolayı sezaryenle doğum yaptık. Ama ben bir dahaki doğumumu normal bir şekilde yapmak istiyorum. SSV'de yapmak istiyorum. Kaç yıl geçmesi lazım? En az 2 yıl geçmesi gerekiyor Çağla Hocam. En az 2 yıl geçecek ki bu doku iyileşsin, eski gerginliği almaya, korumaya çalışsın. En az 2 yıl beklememiz gerekiyor. 2 yıl sonra gebe kalacağız ki doğuma kadar da biraz daha süre Süre geçmiş geçmiş olacak. Evet. Aynen öyle. En az 2 yıl beklemek zorundayız. Öbür türlüsü riski arttırmış oluyoruz. Burada bebek büyüdükçe eski sezeryen yerinden yırtılma yani rüptür riskimiz var. Peki Mustafa Hocam, en kötüsünü düşünelim. Rüptür olduğu zaman ne olur? Rüptür olduğu zaman biz dedik ya programın başında yakından takip edeceğiz. NST ile takip ediyoruz. Rüptürden şüphelendik. Rüptür riski var. Biz en geç 15 dakika içerisinde sezeryana alıp normal sezeryan şeklinde bebeği çıkartmamız Anneyi de. gerekiyor. Ve o rüptür olan, yırtılan yeri de onarmamız gerekiyor Çağla Hocam. Çok yakından. Yani burada bana sorsanız en önemlisi nedir diye bir annenin önceki hikayesi neden sezaryen olmuş ve özellikleri, 2 doktor ve hastane seçimi. Bu ikisi olmazsa olmaz sezaryen sonrası vajinal doğumda. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince Çağla Hocam'la beraber cevap vermeye çalışacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.